Merhaba, gelin bugün bağışıklık sistemimizin derinliklerine inelim ve onun en gizemli, en güçlü ve bazen de en tehlikeli silahlarından birini yani inflamozomu mercek altına alalım. Hücrelerimizin içinde pusuya yatmış bu karmaşık yapının görünmez tehlikeleri nasıl algıladığını ve işler kontrolden çıktığında nasıl korkunç bir yıkıma yol açabildiğini hep birlikte adım adım keşfedeceğiz. Yol haritamız oldukça net. Önce inflamazomun tam olarak ne olduğunu anlayacağız. Sonra onu neyin tetiklediğine, yani hangi sinyallerle alarma geçtiğine bakacağız. Ardından bu moleküler mekanizmanın nasıl kurulduğunu ve ne gibi sonuçlar doğurduğunu göreceğiz. Ve en sonunda bu sistem kontrolden çıktığında yaşanan o meşhur sitokin fırtınasını ve tıbbi olarak buna nasıl müdahale ettiğimizi somut klinik örneklerle ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Öyleyse en temel soruyla başlayalım. Sürekli bahsettiğimiz bu inflamozom denen yapı tam olarak nedir ve vücudumuzda nerede, hangi hücrelerin içinde gizleniyor? Şöyle düşünelim. İnflamazom, özellikle makrofajlar ve dendritik hücreler gibi bağışıklık sistemimizin ön cephedeki askerlerinin içinde bulunan devasa bir protein kompleksidir. Bu yapıyı kelimenin tam anlamıyla bir moleküler bomba olarak hayal edebilirsiniz. Normalde parçalar halinde ve etkisiz bir şekilde durur. Ama bir tehlike algılandığı an bu parçalar bir araya gelerek kurulur ve son derece güçlü bir iltihabi yanıtı yani inflamasyonu ateşler. Bu platformların içinde ise en iyi bildiğimiz, en çok üzerine çalışılmış olanı NLRP3 inflamazomudur. Peki hücrenin içindeki bu hassas alarmı harekete geçiren o tehlike sinyalleri neler? Yani bu sistem hangi parolaları duyduğunda devreye giriyor? Aslında hücrelerimiz tehlikeyi iki ana kaynaktan gelen sinyallerle tanıyor. Dışarıdan ve içeriden gelenler. Dışarıdan gelen sinyallere PEMP diyoruz. Yani bir patojenin, bir mikrobun üzerinde taşıdığı moleküler izler. İçeriden gelen sinyallere ise DAMP diyoruz. Bunlar da hücrenin kendi içindeki bir hasardan, bir stresten veya ölümden kaynaklanan imdat sinyalleridir. Dış tehdit sinyalleri yani PEMP'lar oldukça somut şeyler aslında. Mesela vücudunuza giren bir bakterinin salgıladığı zehirli toksinler ya da bir virüsün genetik materyali olan RNA veya bir mantarın hücre duvarını oluşturan özel bileşenler. Bunların hepsi hücre için çok net bir işgalci var sinyalidir. DAMP'ler ise içeriden gelen, içeride bir şeyler çok ters gidiyor sinyalleridir. Mesela hücre hasar gördüğünde normalde içinde tuttuğu ATP molekülünü dışarı sızdırır. Veya gut hastalığında olduğu gibi eklemlerde biriken o keskin ürik asit kristalleri. Alzheimer hastalığındaki amiloid plaklar, hatta hücrenin oksijensiz kalması yani hipoksi bile bir DAMP sinyalidir. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz NLRP3 inflamazomu bu tür kristal yapılar ve hücresel strese karşı inanılmaz duyarlıdır. Tamam, tehdit algılandı. Peki hücre, o moleküler bombayı kazara patlatmadan adım adım nasıl kuruyor ve ateşlemeye hazır hale getiriyor? Bu süreç nasıl işliyor? Bu kurulum, yanlış bir alarmı önlemek için çok dikkatli kontrol edilen 3 aşamalı bir süreç. Birinci adım, hazırlık. Bu aşamada hücre adeta savaş için mühimmat üretiyor. Henüz aktif olmayan IL-1 beta ve sensör proteini olan NLRP3 gibi parçaları sentezleyip hazırda bekletiyor. İkinci adım, aktivasyon. İşte bu tetiğin çekildiği an. Az önce bahsettiğimiz bir pump veya dump sinyali geliyor ve hazırda bekleyen NLRP3 proteinini aktive ediyor. Son olarak üçüncü adım, kompleksleşme. Tetik çekilince bütün parçalar bir Lego gibi inanılmaz bir hızla birleşerek o devasa platformu yani inflamazomu oluşturuyor. Peki bu dev platformun görevini aslında tek bir amacı var. Caspase-1 adında bir enzimi aktive etmek. Aktifleşen Caspase-1 bir makas gibi çalışarak önceden üretilip pasif halde bekletilen pro-IL-1 beta ve pro-IL-18'i kesiyor ve onları son derece güçlü, yıkıcı etkilere sahip aktif sitokinlere dönüştürüyor. İşte bu aktif sitokinler tüm vücuda yayılacak o büyük iltihap yangınını tutuşturan ateşleyici kibritlerdir. İnflamazom bir kez aktive olduğunda sonuçları sadece bu sinyal moleküllerini etrafa saçmaktan çok daha dramatik, çok daha sarsıcıdır. Gelin şimdi olayın sonrasına yani o yıkıcı sonuçlara bakalım. Bu soru bizi inflamozom aktivasyonunun belki de en dramatik sonucuna götürüyor. Hücrenin kendi kaderine. Cevap kesinlikle hayır. İnflamozom çok daha fazlasını, çok daha şiddetli bir şey yapar. İşte bu noktada inflamozom piroptozis adını verdiğimiz çok özel ve şiddetli bir hücre ölümünü tetikliyor. Bu öyle sessiz sedasız bir ölüm değil,
Bu kelimenin tam anlamıyla bir patlama. Aktifleşen Caspase-1, gazdermin D adlı başka bir proteini aktive ediyor. Bu protein de gidip hücre zarında devasa delikler, gözenekler açıyor. Sonuç mu? Hücre suyla dolup şişiyor ve bum patlıyor. Ve bu patlama sadece sitokinleri değil, aynı zamanda hücrenin içindeki patojenleri ve daha fazla DAMP sinyalini de etrafa saçarak yangını daha da körüklüyor. Bu patlayıcı hücre ölümü aslında çok zekice bir savunma stratejisi. Özellikle Salmonella ve Listeria gibi hücrelerin içine saklanarak bağışıklık sisteminden kaçmaya çalışan bakterilere karşı inanılmaz etkilidir. Hücre adeta bir intihar saldırısıyla kendini feda ederek hem içindeki düşmanı ortaya çıkarıyor hem de etraftaki diğer bağışıklık hücrelerini alarma geçiriyor. İyi ama bu kadar güçlü bir sistem kontrolden çıkar da aşırı hızla çalışmaya başlarsa ne olur? Bu koruma mekanizması nasıl olur da bir yıkım makinesine dönüşür? İnflamazom aktivasyonu yaygınlaşır ve kontrolden çıkarsa işte o zaman sitokin fırtınası dediğimiz o korkunç tablo ortaya çıkar. Bu bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek artık sadece düşmana değil, vücudun kendi sağlıklı dokularına da saldırdığı topyekın bir iç savaştır ve hayatı ciddi anlamda tehdit eder. Bu yıkıcı süreç adeta bir domino taşı etkisi yaratır. Önce aşırı sitokinler bütün vücutta bir yangın başlatır. Sonra bu yangın damar duvarlarına sıçrar. Damarlar sızdırmaya başlar, bu da kan basıncının düşmesine ve dokularda sıvı birikmesine yani ödeme yol açar. Ardından pıhtılaşma sistemi tamamen kaosu sürüklenir. Ve en sonunda bu kaos böbrekler, karaciğer, akciğerler gibi hayati organları birer birer iflası sürükler. Bu tehlikeli fenomeni maalesef birçok farklı klinik durumda görüyoruz. Örneğin ciddi bir enfeksiyon olan sepsis, ağır geçirilen COVID-19 vakaları, bazı modern kanser tedavileri ve nadir görülen genetik hastalıklar bu kontrolsüz bağışıklık yanıtının ortaya çıkabildiği durumlardan sadece birkaçı. Neyse ki bu mekanizmayı bu kadar detaylı anlamak bize onu dizginlemek için de çok önemli ipuçları veriyor. Şimdi gelin bu fırtınayı klinik olarak nasıl durdurmaya çalıştığımıza bir bakalım. Tedavideki temel mantık şu: yangını başlatan ana molekülleri hedef al ve sustur. Mesela tocilizumab gibi ilaçlarla fırtınanın en önemli oyuncularından biri olan IL-6'yı bloke edebiliyoruz. Veya anakinra gibi ilaçlarla doğrudan inflamazomun ana ününü olan IL-1'in etkisini ortadan kaldırabiliyoruz. Elbette bir yandan da kortikosteroidler gibi ilaçlarla genel yangını söndürmeye çalışmak ve hastayı hayatta tutmak için yoğun bakımda verilen destek tedavileri de hayati önem taşıyor. Şimdi bu anlattıklarımızı somutlaştırmak için 3 hızlı klinik örnek görelim. İlki, çok iyi bildiğimiz gut hastalığı. Eklemlerde biriken o iğne gibi keskin ürik asit kristalleri var ya, işte onlar doğrudan NLLP3 inflamazomunu tetikliyor. Ortaya çıkan devasa miktardaki AL1 de o dayanılmaz eklem ağrısı, kızarıklık ve şişliğin arkasındaki ana suçlunun ta kendisi. İkinci örneğimiz genetik bir hastalık olan ailesel Akdeniz ateşi yani FMF. Bu hastalıkta inflamozom sisteminin bir parçasında doğuştan gelen bir bozukluk var. Bu bozukluk yüzünden sistem sürekli ve kontrolsüz bir şekilde IL-1 beta üretiyor. Hastaların yaşadığı o tekrarlayan ateş, karın ağrısı ve iltihap ataklarını açıklayan şey de tam olarak bu. Ve son olarak oldukça yaygın bir sorun olan damar sertliği yani ateroskleroz, son yıllardaki çalışmalar gösteriyor ki damar duvarlarında biriken kolesterol kristallerinin de bir DAMP sinyali gibi davranarak inflamazomu aktive ettiği ve damardaki o tehlikeli plağın büyümesine ve iltihaplanmasına katkıda bulunduğu düşünülüyor. Bu 3 örnekte IL-1 hedef alan tedavilerin neden bu kadar farklı hastalıklarda işe yarayabildiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Kısaca özetleyecek olursak inflamazom, bir tehlike anında kurulan, IL-1 beta ve IL-18 gibi çok güçlü sitokinler salan ve piroptozis dediğimiz patlayıcı bir hücre ölümünü tetikleyebilen bir iç alarm sistemidir. Kontrolsüz çalıştığında ise ölümcül sitokin fırtınalarına yol açar ve modern tıp bu fırtınayı IL-1 ve IL-6 gibi anahtar molekülleri hedef alarak durdurmaya çalışmaktadır. Analizimizi şu can alıcı soruyla bitirelim. Bağışıklık sistemimizin bu iki ucu keskin kılıcını gelecekte bize karşı dönmesini engelleyerek nasıl daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde kullanmaya devam edebiliriz?